Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere pastane açması lezzetinde yumuşacık ve tel tel ayrılan bir açma tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum bu tel tel ayrılan yumuşacık açma tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Açmamın hamuru için öncelikle uygun bir yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Kullanmış olduğum su bardağım 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Ve sütünüz mutlaka ılık olsun, sıcak olmasın. Aksi halde mayayı çürütecektir. Sonrasında bir paket instant mayamı ve 3 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi içerisine ilave ediyorum. Şeker ve mayayı böyle güzelce şeker erinceye kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine yine 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum ve sıvı yağı ekledikten sonra 2 tane yumurtanın sadece akını hamurun içerisine ilave ediyorum. Sarılarını da üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Tüm bu malzemeleri yoğurma kasesine ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ilave ediyorum. İlk aşamada içerisine 6 su bardağı unumu ilave ediyorum ve bir spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Bu aşamada içerisine tuzu ilave ediyorum. Tuzu sonra eklememdeki neden mayanın aktifleşmesine engel olmaması için. Tuzunu da ekledikten sonra böyle hamurum ağırlaşana kadar spatula ile karıştırdım ve sonrasında spatulamı bir kenara alarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Yumuşacık bir açma yapmak istiyorsak mutlaka hamurumuzu hem güzelce yoğurmalıyız hem de yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeliyiz. Bu yüzden hamurumun içerisine unumu böyle bardakla yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Unumu da eklediğim su bardağım yine klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ekleyerek açma hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Açma hamurumu yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurdum ve bu kıvama getirdim. Hala ele yapışan bir kıvamda gördüğünüz gibi ve bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı kadar oda ısısında beklemiş ve yumuşamış olan tereyağını ekliyorum. Eklemiş olduğum bu tereyağı sayesinde hamurum daha pürüzsüz, daha güzel, elastik bir yapıya sahip olacak. Aynı zamanda içerisine eklemiş olduğum tereyağı da hamura ayrı bir lezzet katacaktır. Ben bu tarifimde toplamda 7 su bardağı un kullandım. Sizler de lütfen kontrollü olarak ekleyin. Çünkü her markaya göre ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Eklemiş olduğum tereyağı ile birlikte de hamurumu güzelce yaklaşık 5 dakika boyunca yine yoğurdum. Açma hamurunu mutlaka böyle 1-2 dakika yoğurayım, kenara koyayım, mayalansın diye düşünmeyin. Böyle pürüzsüz kıvamda güzel bir hamur elde ederseniz açmanız da o kadar güzel, tel tel ayrılan ve yumuşacık bir açma olacaktır. Şöyle hamurumun son kıvamını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem pürüzsüz hem de ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur olacak. Yani çok fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin lütfen. Evet, toplamda 10 dakika boyunca yoğurmuş olduğum hamurum artık mayalanmaya hazır. Üzerine bir kapak kapatıyorum ve mutfak örtüsüne sararak yaklaşık 45 dakika boyunca mayalandırdım. Mayalanan hamurumun içerisindeki maya kokusu çıkması için öncelikle şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında açmalarıma şekil vermek için tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahıma şöyle 1-2 damla sıvı yağ damlattım ve sonrasında tezgahımın üzerine açma hamurumu aldım. Bir hamur kartı yardımıyla keserek açma hamurumu bezelere ayıracağım. Ayırmış olduğum bezeler yaklaşık bir portakal büyüklüğünde olması yeterli. Ben bu hamurdan ve bu ölçülerden toplamda 11 tane beze oluşturdum. 11 tane bezeyi öncelikle yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getirdim ve sonrasında bir servis tabağını yine hafifçe altını yağlayarak içerisine yapmış olduğum bezeleri yerleştirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum bezelerin üzerine yine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı bir fırça yardımıyla yine üzerlerine sürüyorum.
Dilerseniz bu aşamada böyle minik parçalar halinde yine yumuşamış tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle sıvı yağla da yapıyorum. Gayet güzel oluyor açıkçası. Tüm bezelerimin üzerine güzelce sürmüş olduğum yağın ardından üzerine bir poşet kapatıyorum ki kenarda ben şekil verirken kurumasın bezelerim. Ve sonrasında ilk bezemi tezgahımın üzerine alıyorum ve açmalarıma şekil vermeye başlıyorum. Yine hafifçe yağlamış olduğum tezgahımın üzerine bezemi aldım ve parmak uçlarımla bastırarak genişletiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık olduğu için kolaylıkla açılıyor. Sonrasında böyle küçük bir rulo haline getiriyorum. Tüm bezeleri ilk aşamada bu boyutlarda sararak küçük küçük rulolar yapıyorum. Tüm bezeler bittikten sonra da açmamın asıl şeklini vermeye başlayacağım. Bu arada küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm bezelerimi güzelce dolayıp küçük rulolar yaptıktan sonra ilk bezemden başlayarak tezgahımın üzerinde iki elimin avuç içiyle hafifçe üzerine bastırarak rulomu genişletiyorum. Her yerinin eşit bir şekilde olmasına özen gösterelim. Sonrasında böyle yarım ay olacak şekilde getiriyorum ve birbirinin tersi yönünde uçlarını kenarlarına doluyorum. Sağdan ve soldan olacak şekilde dolamış olduğum iki ucu da ortasında birleştiriyorum ve alt kısmına getiriyorum. Bu şekilde son şeklini vermiş olduğum açmamı yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şöyle bir tane daha yaparak size yakından tekrar göstermek istiyorum. Güzelce uzatıp uzunca bir rulo yapmış olduğum açma hamurumun sağlı ve sollu olacak şekilde iki ucunu içerisine dolayarak ve sonrasında bu uç kısımlarını da kenarda birleştirerek alt kısmına getiriyorum ve açmamın son şeklini vermiş oluyorum. Tüm açmalarıma şekil verdikten sonra üzerine bir mutfak örtüsü örterek kenarda yaklaşık 15 dakika boyunca tepsi mayası veriyorum. Ve bu arada ben de yumurtalarımın içerisine bir çay kaşığı kadar pekmez koyarak hazırladım. 15 dakika tepsi mayası yapmış olduğum açmalarımın üzerine pekmezli yumurta sarımı güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada ben açmalarımın 9 tanesini tepsiye koydum. 2 tanesi boşta kaldı. Böyle çok sıkışık bir şekilde pişsin istemedim. 2 tanesini de airfryer'da pişirdim. Evet, açmalarım artık fırına girmeye hazır. Önceden 5 dakika boyunca ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayarda fırında açmalarımı pişirmeye bırakıyorum. Bu arada fırın içerisindeki açmalarım sizin de gördüğünüz gibi çok güzel kabarmaya başladılar. Bu arada airfryer'da nasıl pişirdiğimi merak edenler için de bu paylaşımı yapmak istedim. 180 derece manuel ayarda ve yaklaşık 10 dakikada pişti. İlk aşamada ben 12 dakika ayarladım ama 10 dakika yeterli oldu. Gördüğünüz gibi iki açmamda üzeri ve altı çok güzel kızarmış olarak 180 derece manuel ayarda 10 dakikada hazır oldu. Evet, fırındaki açmalarım da gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve üzerleri de nar gibi kızardı. Toplamda 35 dakikada benim fırınımda pişti. Sizler de fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak açmalarınızı pişirebilirsiniz. Ben fırından çıkarmış olduğum açmalarımın üzerine bir örtü örtüyorum ve 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bu sayede açmalarım daha da bir yumuşak oluyor. Şöyle bir tane açmayı alarak da size yakından hem yumuşaklığını hem de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem yumuşacık hem de böyle içi tel tel ayrılan çok lezzetli bir açma oluyor. Tel tel ayrılan bu yumuşacık açma tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.